Bir düşmana zarar vereceksen öyle sert vur ki bir daha kalkıp senden intikam almaya cesaret edemesin. İnsanlar babalarının ölümünü çabuk unuturlar ama mallarının elinden alınmasını asla unutmazlar. İyi görünmek zorundasın ama iyi olmak zorunda değilsin. Çünkü insanlar sonuca bakar. Eğer kazanırsan kullandığın tüm hileler şerefli sayılır ve alkışlanır. Bu sözler bir film repliği değil, bir suç örgütünün manifestosu da değil. Bu sözler tam 500 yıl önce İtalya'nın kalbinde Floransalı sıradan bir devlet memuru tarafından titrek bir mum ışığında kağıda döküldü. Kitabın adı Prenslikler hakkında ama tarih onu kısaca prens olarak tanıyacaktı. Bu kitabı yazdığı sırada İtalya denen yer bir ülke değildi. Bugün bildiğimiz Birleşik İtalya henüz yoktu. Yarımada parça parça şehir devletlerine bölünmüştü. Floransa, Milano, Venedik, Napoli, Papalık, her biri ayrı vergi düzeni, ayrı banka, ayrı ordu sözleşmesi olan küçük ama zengin makinalardı. Yüzyıllar boyunca bu kitaba şeytanın kitabı dediler, yasakladılar, meydanlarda yaktılar. Çünkü kitap iktidarın dini vaazlarla ve ahlak masallarıyla süslenen vitrininden öte arka odadaki o kanlı kasa defterini anlatıyordu. Neden Katolik Kilisesi tarafından şeytanın yeryüzündeki gölgesi ilan edildi? Ve en önemlisi bu adam bu incecik kitapta ne anlattı da 500 yıldır kralların, diktatörlerin ve siyasetçilerin başucu kitabı oldu. Bu kuralları masa başında uydurmadı. O bu kitabı dostun düşmana dönüştüğü, paranın sadakati satın aldığı ve silahsız peygamberlerin diri diri yakıldığı o kaosun tam ortasında yazdı. Zihin Mimarları serimizin bugünkü ismi Niccolo Machiavelli. Hazırsanız başlayalım. Kitabın hemen girişinde o dönemin Floransa yöneticisi Lorenzo de Medici'ye yazdığı ithaf mektubunda kendi pozisyonunu dağ ve ova metaforuyla özetlemişti. Nasıl ki ressamlar dağları çizmek için ovaya, ovaları çizmek için dağa çıkarlarsa halkı anlamak için prens olmak, prensi anlamak için de halktan biri olmak gerekir. Ben prens değilim diyor Machiavelli. Ben ovadayım ve ovadan bakınca tepedeki o kirli mekanizmayı, o kanlı çarkları sizden daha iyi görüyorum. Prens kitabı bir manifesto gibi başlamaz. Bir tıp kitabı gibi başlar. Machiavelli daha ilk sayfalarda siyasetin en temel sorusunu sorar. Ne tür bir devletle karşı karşıyayız? Çünkü ona göre her devlet aynı değildir. Tıpkı bir doktorun hastayı tedavi etmeden önce hastalığı teşhis etmesi gerektiği gibi bir lider de devletini yönetmeden önce o devletin yapısını doğru tanımlamalıdır. Yanlış teşhis, yanlış tedavi demektir. Machiavelli şu sınıflandırmayı yapar. Devletler ya cumhuriyettir, yani halkın temsilcileri aracılığıyla yönetilir, ya da prensliktir, yani tek bir kişinin iradesiyle yönetilir. Prensliklerse ya kalıtsaldır, yani iktidar babadan oğula kan yoluyla geçer, ya da yenidir, yani biri silahla veya şansla iktidarı ele geçirmiştir. Bu ayrımın pratik sonucu şudur: kalıtsal iktidar daha kolay korunur. Çünkü insan doğası değişimden korkar. Halk bildiği efendiyi tercih eder. Sorgulamak için bir neden yoktur. Çünkü herkes bu düzene doğmuştur. Ama yeni prens yeni bir düzen kuruyorsa her şey farklıdır. Yeni yönetim bedel getirir. Vergi düzeni değişir. Ayrıcalıklar el değiştirir. Eski güçlüler güçsüzleşir. Eski düzenin kaybedenleri intikam için fırsat kollar. İşte bu yüzden Prens kitabının büyük bölümü yeni prensin sorunlarına odaklanır. Çünkü yenilik siyasetin en tehlikeli arazisidir ve Machiavelli bu tehlikeli araziyi bizzat yaşayarak öğrenmişti. Tarih 19 Haziran 1498. Floransa Cumhuriyeti Büyük Konseyi, devletin en kritik bürokratik pozisyonlarından biri olan 2. şansölyelik koltuğuna atama yapacaktı. Floransa kağıt üzerinde bir cumhuriyetti. Kral yoktu. Teorik olarak halk kendini yönetiyordu. Ama pratikte şehri yöneten zengin tüccar aileleri ve bankacılardı. Bu aileler Signoria denilen bir yürütme kurulu seçiyor ve bu kurul şehri idare ediyordu. 2. şansölye ise bu yönetimin bürokratik omurgasıydı. Yazışmaları yürütüyor, raporları derliyor, elçilikleri koordine ediyor ve en önemlisi savaşla istihbarat işlerini takip eden Onlar Kurulu'na hizmet ediyordu. Aday 29 yaşında, zengin olmayan, soylu bir aileden gelmeyen, zayıf bünyeli ama keskin bakışlı bir adamdı. Bu atama sıradan bir memuriyet değildi. Machiavelli o gün itibariyle devletin hafızası ve kara kutusu olmuştu. Masasına her gün Toskana'nın dört bir yanından gelen casus raporları, komutanların para talepleri ve
diplomatik şifreler yağıyordu. Machiavelli tam 14 yıl boyunca o masadan kalkmadı ve devlet denilen aygıtın dışarıdan göründüğü gibi şanlı, şerefli ve ahlaklı bir yapı olmadığını, tam tersine içeriden bakıldığında yalan, rüşvet, gecikme, korkaklık ve beceriksizlikle dolu, gıcırdayan, hantal bir makine olduğunu gördü. Kitabında yazacağı her satır, bu masada okuduğu binlerce evrakın teknik ve soğukkanlı bir analizidir. Ancak Machiavelli o masaya oturmadan sadece bir ay önce siyasetin en temel fizik kuralını gözleriyle görmüştü. Olayın kahramanı Girolamo Savonarola, bir Dominiken rahipti. Dominiken tarikatı, Katolik kilisesinin en entelektüel, en sert kollarından biriydi ve Floransa'yı 4 yıl boyunca fiilen yönetmişti. Ama onun yönetimi alışılmış yönetim değildi. Elinde ne bir ordu vardı, ne bir polis gücü, ne de resmi bir anayasal makam. Savonarola'nın gücü tamamen 3 şeye dayanıyordu: halkın inancına, sözün gücüne ve ahlak reformu vaadine. Savonarola kürsüden ateşli vaazlar veriyor, bankacıları faizcilikle, soyluları yozlaşmayla, halkıysa günahkarlıkla suçluyordu. Floransa'da kibir ateşi denilen törenler düzenliyordu. Bu törenlerde halk lüks eşyalarını, aynalarını, pahalı kumaşlarını, hatta müzik aletlerini meydanlarda kurulan dev ateşlere atıyordu. 4 yıl boyunca Floransa bu adamın sözüyle yönetildi. Halk ona peygamber diyordu. Ancak 1498'de siyasi rüzgar tersine döndü. Papa 6. Alexander Roma'dan Floransa'ya bir ultimatom gönderdi. Ya bu adamı susturursunuz ya da tüm şehri aforoz eder ve ekonomik ambargo uygularım. Aforoz o dönem için ölüm fermanıydı. Aforoz edilen bir şehirle kimse ticaret yapamazdı. Floransa ise bir ticaret şehriydi. Ekonomisi bankacılığı ve ihracatı üzerine kuruluydu. Papa'nın tehdidi masaya düştüğünde Floransa halkının ticari çıkarları inançlarının önüne geçti. Tüccarlar para kaybetmekten korktu ve o dindar halk dün peygamber dediği adamı bugün Piazza della Signoria meydanında linç edilmeye terk etti. Savonarola tutuklandı ve onu o öfkeli kalabalıktan koruyacak kendine bağlı bir silahlı güç yoktu. 4 yıl boyunca binlerce kişiyi peşinden sürüklemiş ama o binlerce kişiden tek bir silahlı muhafız bile örgütlememişti. Sadece duası vardı ve dua kılıçların karşısında işlevsiz kaldı. Savonarola meydanda asıldı ve cesedi yakıldı. Külleri Amo nehrine savruldu. Machiavelli o gün o meydandaydı. Kalabalığın arasında o yakılışı izledi ve orada o duman ve küller arasında siyasetin en temel fizik kuralını anladı. Bu kuralı kitabına şöyle yazdı: silahsız peygamberlerin hepsi mahvolur. Silahlı olanlarsa ayakta kalır. Aslında Machiavelli bu olaydan daha derin bir ders çıkardı. Kitabında her siyasetçinin, her değişim öncüsünün duvara tosladığı o sosyolojik bariyeri şöyle tarif etti: unutulmamalıdır ki yeni bir düzen getirmekten daha zor, başarısı daha şüpheli ve yönetilmesi daha tehlikeli bir şey yoktur. Çünkü reformcunun düşmanları eski düzenden beslenenlerdir ve bunlar çıkarlarını korumak için çok tutkulu, çok saldırgandır. Yeni düzenden fayda görecek olanlarsa sadece ılık ve isteksiz taraftarlardır. Çünkü insan doğası şüphecidir. Gözüyle görmediği, eline almadığı ve cebine girmeyen yeni bir şeye tam olarak inanmaz. Mekanizma şudur: değişim her zaman kaybedenler ve kazananlar yaratır. Kaybedenler kesindir. Onlar zaten kaybetmiştir ve öfkelidir. Kazananlarsa belirsizdir. Henüz kazanmamıştır ve temkinlidir. Öfke, temkinli olmaktan her zaman daha güçlü bir motivasyondur. Ve reformcu yalnız kaldığında onu ayakta tutacak tek şey kaba güçtür. Meydandaki küller soğuduktan sonra Machiavelli masasına döndü ve önünde ikinci büyük krizi buldu: Pisa sorunu. Pisa, Floransa'nın batısında denize açılan kapısı olan stratejik bir limandı. 1494'te Floransa'dan bağımsızlığını ilan etmişti. Bu Floransa için kabul edilemezdi. Çünkü Pisa olmadan deniz ticareti yapamıyorlardı. Floransa Pisa'yı geri almak için savaşa girdi. Ama bir sorun vardı: Floransa bir tüccar cumhuriyetiydi. Vatandaşları zengindi ama savaşmayı sevmiyorlardı. Güvenliği condottieri denilen paralı asker şirketlerine ihale etmişlerdi. Bir şirketle condotta, yani sözleşme imzalıyor, parayı veriyor ve git benim için savaş diyordunuz. 1499 yılında Floransa, Pisa'yı geri almak için Paolo Vitelli adında dönemin en ünlü paralı asker komutanını kiraladı. Machiavelli bu operasyonu denetlemekle görevli devlet sekreteri olarak sahaya indi. Gördüğü tablo şuydu: Vitelli'nin ordusu Pisa surlarını dövmüş, gedikler açmıştı. Şehir düşmek üzereydi. Zafer avuçlarının içindeydi. Ama Vitelli aniden durdu. Saldırıyı kesti. Orduyu geri çekti. Machiavelli şok içindeydi. Vitelli hain miydi?
Düşmanla mı anlaşmıştı? Hayır. Vitelli sadece rasyonel bir tüccar gibi davranıyordu. Buradaki mekanizma şuydu. Vitelli'nin işi savaşmaktı. Eğer Pisa'yı o gün alsaydı savaş bitecekti. Savaş biterse Floransa ile olan sözleşmesi sona erecek ve geliri kesilecekti. Yani Vitelli işini kaybetmemek için işini bitirmiyordu. Machiavelli bu olay üzerine o sert analizini yaptı. Paralı askerler ve yardımcı güçler işe yaramaz ve tehlikelidir. Paralı askerlerin motivasyonu sadece maaştır. Bu maaş onun yaşaması için yeterlidir ama sizin için ölmesi için yeterli değildir. Barış zamanında bu askerler devleti soyar, savaş zamanındaysa devleti düşmana satar. Machiavelli bir adım daha ileri gitti. Yardımcı kuvvetler. Yani bir müttefikin size ödünç verdiği ordu paralı askerlerden bile tehlikelidir. Çünkü o askerlerin komutanları size değil, kendi efendilerine bağlıdır. Başkasının ordusuyla savaş kazansanız bile zaferin sahibi siz olmazsınız. Sizi koruyan güç efendiniz olur. Vitelli fiyaskosuyla parası biten ve ordusuz kalan Floransa, çaresizce büyük müttefiki Fransa kralı 12. Louis'den yardım istemek zorunda kaldı. Machiavelli 1500 yılında Fransa sarayına elçi olarak gönderildi. Floransa yönetimi kendini haklı görüyordu. Anlaşmalara uymuşlardı. Borçlarını ödemişlerdi. Adalet bekliyorlardı. Ancak Machiavelli saraya adım attığında uluslararası ilişkilerin hak, hukuk, adalet üzerine değil, tamamen güç kapasitesi üzerine kurulu olduğunu gördü. Machiavelli'nin kıyafetleri ucuzdu. Arkasında bir ordu yoktu. Fransız generaller ve bürokratlar onu hor gördüler. Koridorlarda saatlerce beklettiler. Çünkü o onların gözünde sadece kağıtları ve vaatleri olan bir hiçti. Machiavelli Fransa sarayındaki en güçlü adam olan Kardinal Rohan'la görüştü. Kardinal ona tepeden bakarak şöyle dedi: "Siz İtalyanlar savaştan ve devlet yönetiminden anlamıyorsunuz. Bu bir hakaret olduğu kadar bir gerçekti de." Ama Machiavelli bu hakarete buz gibi bir cevap verdi. "Siz Fransızlar da siyasetten anlamıyorsunuz. Eğer anlasaydınız kilisenin bu kadar güçlenmesine izin vermezdiniz." Bunu söylemesinin sebebi Fransa İtalya'yı işgal ederken işini kolaylaştırmak için Vatikan'la işbirliği yapmıştı. Papa'nın Romanya bölgesinde toprak kazanmasına yardım etmişti. Tabi burada Romanya derken bugünkü Romanya devletini değil, dönemin bölgesel adlandırmasından bahsediyorum. Yani kısa vadeli çıkar için uzun vadeli rakibini kendi elleriyle besleyip büyütmüştü. Machiavelli'ye göre kural kesindir. Başkasının güçlenmesine neden olan kendi yıkımını hazırlar. Çünkü güçlenen taraf minnet duymaz. Elde ettiği o yeni gücü ilk fırsatta kendisine o gücü verene karşı kullanır. Siyasette vefa yoktur. Sadece kapasite vardır. Machiavelli Fransa'da bir şey daha gözlemledi. Fransa güçlü bir krallıktı. Merkezi bir yapısı vardı. Kral emrettiğinde ülkenin dört bir yanında itaat ediliyordu. Tek bir baş kesildiğinde tüm vücut felç oluyordu. İtalya öyle değildi. İtalya onlarca küçük devlete, yüzlerce yerel beye bölünmüştü. Feodal bir yapıydı. Bir şehri aldığınızda yanındaki şehir size düşman olabiliyordu. Machiavelli kitabında bunu Büyük İskender'in Pers İmparatorluğunu fethetmesi örneğiyle açıklar. İskender Pers ordusunu birkaç büyük savaşta yendi ve kralı öldürdü. Bu olduğu anda tüm imparatorluk İskender'e teslim oldu. Çünkü sistemin başka başı yoktu. Ama İtalya'yı fethetmeye çalışan herkes çok başlı bir yılanla karşılaştı. Bir başı kestiğinizde diğer başlar saldırıyordu. Burada da Machiavelli'ye göre merkezi devleti yıkmak zordur ama yıkınca yönetmek kolaydır. Feodal yapıyı yıkmak kolaydır ama yönetmek imkansızdır. Machiavelli Fransa'dan döndüğünde zihninde tablo netti. İnanç silahsızsa ölüyordu. Parayla tutulan ordu sahibini soyuyordu. Başkasının gücüne yaslanan o güç çekildiğinde düşüyordu. Ve uluslararası arenada haklı olmanın hiçbir değeri yoktu. Floransa çöküyordu. Machiavelli teorik olarak sorunları tespit etmişti ama bu sorunları çözecek o model lideri henüz görmemişti. Ta ki sınırın hemen ötesinde siyah zırhları ve korkutucu zekasıyla bir adam belirinceye kadar. Cesare Borgia. Tarih Ekim 1502. Floransa yönetimi korku içindeydi. Çünkü İtalya'nın ortasında Romanya bölgesinde bir kasırga gibi büyüyen yeni bir güç ortaya çıkmıştı. Cesare Borgia.
Papa 6. Alexander'ın gayrimeşru oğluydu. Arkasında Katolik Kilisesi'nin sınırsız parası ve Fransa'nın askeri desteği vardı. Girdiği şehirleri harabeye çeviriyor, eski derebeylerini kılıçtan geçiriyor ve kendi merkezi devletini kuruyordu. Machiavelli bu tehlikeli adamı analiz etmek için elçi olarak Imola'ya, Borgia'nın askeri karargahına gönderildi. Machiavelli orada diplomatik bir nezaket ziyareti için bulunmuyordu. Floransa, Borgia'yı ciddiye almadığını göstermek için ona tam yetkili bir büyükelçi değil, imza yetkisi olmayan Machiavelli'yi yollamıştı. Taktik oyalamaktı. Borgia bunu biliyordu ve Machiavelli'yi bir nevi rehine gibi yanında tutuyordu. Machiavelli'nin gizli görevi ise Borgia'nın her hareketini izleyip Floransa'ya raporlamaktı. Machiavelli Borgia'nın çadırına girdiğinde hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Borgia'nın masasında haritaların üzerine eğilmiş bir başka adam daha vardı. Uzun sakallı, keskin bakışlı, 50 yaşlarında bir adam. Leonardo da Vinci. Leonardo Borgia'nın adamı değildi. Serbest çalışan bir mühendisti. Borgia o dönemin en iyi mühendisini parasıyla kiralamıştı. Leonardo'nun görevi fethedilecek şehirlerin haritalarını çıkarmak ve surların zayıf noktalarını tespit etmekti. Machiavelli ve Leonardo aylar boyunca aynı karargahta vakit geçirdiler ve aralarında tarihin en ilginç metodoloji kardeşliği kuruldu. Leonardo o dönem morglara giriyordu. Kilisenin yasağına rağmen cesetleri kesip inceliyordu. İnsan vücudunun kutsal bir gizem değil, kaslardan, kemiklerden ve damarlardan oluşan bir mekanizma olduğunu keşfediyordu. Machiavelli de aynısını devlet için yapıyordu. O güne kadar Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi sayılan devleti masaya yatırıyor, neşteri vuruyor ve onun da dişlilerden, korkudan, çıkardan ve şiddetten oluşan soğuk bir mekanizma olduğunu gösteriyordu. İkisi de modern bilimin temel yöntemini uyguluyordu. Gözlem, analiz, neden-sonuç ilişkisi. Leonardo fiziksel realiteyi, Machiavelli ise siyasi realiteyi keşfediyordu. Machiavelli Borgia'nın Romanya'daki durumunu incelerken şu kuralı canlı olarak gördü. Yeni eklenen toprak en hızlı isyan eden topraktır. Borgia bu şehirleri zorla almıştı. Eski düzenin beyleri öldürülmüş veya sürgüne gönderilmişti. Ama onların aileleri, akrabaları hala oradaydı. Her yeni fethi Borgia'ya düşman bir nüfus ekliyordu. Borgia bu sorunu çözmek için şiddete başvurdu. Ama bu şiddeti bizzat kendisi uygularsa halkın nefretini kazanacaktı. Borgia burada modern yönetimin taşeron tekniğini kullandı. Bölgeye vali olarak Remiro de Orca adında sadistliği ve acımasızlığıyla tanınan bir adam atadı. Ona tam ve sınırsız yetki verdi. Remiro kısa sürede astı, kesti, soyluların mallarına el koydu. Bölge hizaya geldi. Düzen kuruldu. Ama halk Remiro'dan nefret etmeye başladı. İşte o an Borgia, Machiavelli'yi bile donduran hamleyi yaptı. Remiro'nun görevi bitmişti. Artık o büyüktü. 26 Aralık 1502 sabahı Cesena halkı meydana indiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Remiro'nun bedeni bir kütüğün üzerinde ikiye bölünmüş halde yatıyordu. Borgia kendi valisini idam etmişti. Machiavelli bu olayı Floransa'ya şöyle raporladı. Halk bu manzara karşısında hem tatmin oldu hem de şaşkına döndü. Tatmin çünkü intikam hissi yaşadılar. Şaşkınlık çünkü korku hissi yaşadılar. Borgia halka şu mesajı vermişti. Size yapılan zulümler bu adamın kendi vahşetiydi. Ben sizi ondan kurtardım. Machiavelli'nin kuralı şudur. Prens tepki çekecek sert kararları başkalarına yaptırmalı. Affı ve lütufları ise bizzat kendisi dağıtmalıdır. Ama Machiavelli burada ince bir şart düşer. Her türlü vahşet mübah mıdır? Machiavelli hayır der. Kitabında antik Siraküza kralı Agatokles'i örnek verir. Agatokles senatoyu toplayıp herkesi kılıçtan geçirmiş, sürekli vahşet uygulamıştı. Machiavelli şu ayrımı net yapar. Bu yöntemlerle iktidar kazanabilirsin ama şan kazanamazsın. Şiddet bir cerrahın neşteri gibi olmalıdır. Tek seferde, hızlı ve zorunlu olduğunda kullanılmalıdır. Borgia bunu yapmıştı. Agatokles ise şiddeti alışkanlık haline getirmişti. İyi kullanılan vahşet tek seferliktir ve zorunluluktan kaynaklanır. Kötü kullanılan vahşet ise süreklidir. Tek seferlik vahşet zamanla unutulur, sürekli vahşet ise nefreti biriktirir. Borgia'nın hızlı yükselişi kendi ordusundaki paralı asker komutanlarını korkutmuştu. Orsini ve Vitelli aileleri Borgia'nın güçlenince kendilerini de yok edeceğini anlayıp gizli bir ittifak kurdular. Borgia bu ittifakın haberini aldı ama askeri gücü hepsine aynı anda saldırmaya yetmezdi. Machiavelli bu durumu anlatırken antik Yunan mitolojisinden Kiron metaforunu kullanır. Kiron, yarı insan yarı at bir varlıktı. Aşil, Herkül, Tezeus gibi kahramanları o eğitmişti. Machiavelli şu soruyu sorar. Neden Yunanlılar kahramanlarını eğitmesi için yarı insan yarı hayvan bir varlık seçtiler? Cevabı kendisi verir. Bir lider
insan tarafıyla yasaları, hayvan tarafıyla gücü kullanmayı bilmelidir ve hayvan tarafını kullanırken iki hayvanı birleştirmelidir. Aslan ve tilki. Aslan güçlüdür ama tuzakları göremez. Tilki kurnazdır ama güçsüzdür. Sadece aslan olanı kandırırlar. Sadece tilki olanı ezerler. İkisini birleştiren kazanır. Borgia bu durumda tilkiyi seçti. Komplocularla açık savaşa girmenin riskini biliyordu. İsyancı komutanlara mektuplar yazdı. Onlara inanılmaz derecede nazik davrandı. Maaşlarını artıracağını, onları affettiğini söyledi. Borgia o kadar inandırıcıydı ki o deneyimli savaş lordları kandılar. 31 Aralık 1502 gecesi Sinigalya'da bir barış yemeği düzenlendi. Komutanlar silahsız ve korumasız olarak geldiler. Machiavelli o gece Borgia'nın yanındaydı. Gözlemini şöyle aktardı. Dük onlara gülümsüyor ama gözlerinde başka bir parıltı var. Komutanlar odaya girdikleri anda kuşatıldılar ve boğularak öldürüldüler. Borgia tek bir askerini kaybetmeden sadece yalan söyleyerek en büyük rakiplerini tek gecede temizlemişti. Machiavelli'nin buradan aldığı dersi şuydu. Verilen sözler devletin çıkarlarına uyduğu sürece tutulmalıdır. Eğer sözünü tutmak sana zarar verecekse tutmamalısın. Machiavelli Borgia'ya hayrandı ama Borgia'nın modelinde ölümcül bir hata görüyordu. Bu hata yeteneğiyle ilgili değildi. Gücünün kaynağıyla ilgiliydi. Borgia'nın gücü kendine ait değildi. Parası babasından, ordusu Fransa'dan geliyordu. 1503 yılının Ağustos ayında Papa aniden öldü. Borgia'nın koruma kalkanı bir gecede kalktı. Daha kötüsü, Borgia da aynı günlerde ağır bir hastalığa yakalandı. Yeni Papa seçildi. 2. Julius. Bu adam Borgia'nın kanlı düşmanıydı. Borgia'nın dünyası haftalar içinde çöktü. Tutuklandı, sürgüne gönderildi. Sonrasında İspanya'da girdiği basit bir çatışmada öldü. Machiavelli'nin vardığı sonuç şuydu. Talih, insan hayatının yarısını belirler. Diğer yarısı iradeye bağlıdır. Borgia'nın iradesi tamdı ama temeli başkasının gücüne dayanıyordu. Temel çöktüğünde bina da yıkıldı. Borgia'nın çöküşünden sonra onun mühendisi Leonardo da Vinci de işsiz kaldı ve Floransa'ya döndü. Machiavelli Leonardo'yu boş bırakmadı. Floransa yönetimi, Cumhuriyet'in lideri Piero Soderini, Machiavelli'nin ısrarı ile Leonardo'yu devlet hizmetine aldı. Floransa hala Pisa sorunuyla boğuşuyordu. Machiavelli Leonardo'nun çılgınca fikrini yönetime sundu. Pisa'yı topla tüfekle alamıyoruz. Onlara hayat veren şeyi, suyu ellerinden alalım. Plan şuydu. Devasa kanallar kazılarak Pisa'nın içinden geçen Arno Nehri'nin yatağı değiştirilecekti. Pisa susuz kalacak ve teslim olacaktı. Binlerce işçi haftalarca kazdı. Leonardo'nun çizimleri mükemmeldi ama beklenmedik şiddetli yağmurlar başladı. Kanallar çöktü. Setler yıkıldı. Nehir kendi yatağına geri döndü. Proje devasa bir fiyaskoyla sonuçlandı. Machiavelli buradan şu dersi çıkardı. Doğaya ve şansa sadece zeka ile hükmedemezsin. Zeka gereklidir ama yetmez. Arkasında kaba güç, sağlam bir temel olmalıdır. Arno fiyaskosundan sonra Machiavelli artık emindi. Floransa'nın parası vardı, sanatı vardı, mühendisliği vardı ama kılıcı yoktu. Machiavelli Soderini'nin odasına girdi ve o güne kadar duyulmamış bir proje sundu. Milli Ordu. Teklifi şuydu. Paralı askerleri kovun. Kendi vatandaşınıza, kendi köylümüze silah verelim. Vatanı için savaşan bir çiftçi, maaş için savaşan paralı askerlerden 1000 kat daha sadıktır. Bu fikir Floransa aristokrasisinde şok dalgası yarattı. Zengin tüccarlar ve soylular ayağa kalktı. Dönemin yerleşik doktrini şuydu. Köylüye silah verilmez. Eğer onlara silah verirseniz dış düşmanı yendikten sonra namluyu içeriye çevirirler. Bu korku bir güvenlik korkusu gibi anlatılıyordu ama aslında saf bir sınıf korkusuydu. Machiavelli ise tam tersini savunuyordu. Kitabında sivil prenslik dediği konsepti masaya koydu. Bir prens ya soyluların desteğiyle ya da halkın desteğiyle iktidara gelir. Soyluların desteği tehlikelidir. Soylular kendilerini prensin eşiti olarak görür. Sürekli entrika çevirirler ve daha fazla güç isterler. Ama halkın arzusu daha basittir. Halk yönetmek istemez. Halk sadece ezilmemek ister. Bir prens bu çatışmada halkı seçmelidir. Çünkü soyluları tatmin edemezsin. Ne kadar versen daha fazlasını isterler. Ama halkı tatmin edebilirsin. Onlara dokunmazsan seni desteklerler. Ve eğer halka güvenir ve onlara silah verirsen onlar senin en sağlam kalen olur. Machiavelli Soderini'yi ikna etti. 1506 yılında Toskana kırsalına indi. Köylüleri topladı. Onlara üniforma giydirdi. Disiplin verdi. Silah eğitimi aldırdı. Bu yapı günümüz modern zorunlu askerlik ve milli ordu sisteminin ilk prototiplerinden biriydi.
ve beklenen gün geldi. 1509 yılında Machiavelli'nin kurduğu köylü ordusu ilk büyük sınavına çıktı. Hedef 15 yıldır alınamayan Pisa'ydı. Herkes Machiavelli ile dalga geçiyordu. Köylülerle savaş mı kazanılır diyorlardı. Ama sonuç Machiavelli'nin teorisini doğruladı. Köylüler kiralık askerlerin yapamadığını yaptı. Pisa'yı tam bir abluka altına aldılar ve 1509 yılında şehir teslim oldu. Machiavelli kariyerinin zirvesindeydi. Haklı çıkmıştı. Bu zafer o değişmez kuralı tarihe kazıdı. Kendi silahlarına sahip olmayan bir prens tamamen şansa bağlıdır. Machiavelli kalelerin rolünü de analiz etti. O dönem her şehrin bir kalesi vardı. Prensler kendilerini korumak için kalelere güveniyorlardı. Ama Machiavelli kalelerin bir tuzak olabileceğini gördü. Kale sizi dışarıdan gelecek düşmana karşı korur ama aynı zamanda sizi halkınızdan da ayırır. Eğer bir prens halkından korkar ve kaleye kapanırsa halk bunu görür, bizden korkuyor derler. Düşman gelip kaleyi kuşattığında halk prensi savunmaya koşar mı? Eğer prens halkla arasına duvar örmüşse halk neden onu kurtarsın? Machiavelli'nin buradaki kuralı şudur: en iyi kale halkın sevgisidir. Silah verdiğiniz halk sizin ordunuz olur. Korktuğunuz halk düşmanınızın müttefiki olur. Ancak zafer insanın gözünü kör eder. Machiavelli ve Soderini Pisa zaferinden sonra ellerindeki köylü milislerinin her sorunu çözeceğini sandılar. 1511 yılında İtalya'daki güç dengesi tamamen değişti. Papa II. Julius Fransızları İtalya'dan atmak için İspanya ile kutsal ittifak kurdu. Soru şuydu: Floransa kimin yanında yer alacaktı? Soderini iki ateş arasında kaldı. Fransa ile ittifakını bozmak istemiyordu ama Papa ile de savaşmak istemiyordu. Bu yüzden siyaset tarihinin en ölümcül hatalarından birini yaptı. Tarafsızlık ilan etti. Machiavelli bu kararın intihar olduğunu görüyordu. Kitabında da ısrarla vurguladığı uyarıyı yaptı. Asla tarafsız kalma. İki güçlü devlet savaşıyorsa kazanan seni ganimet olarak alır. Kaybedense ona yardım etmediğin için sana acımaz. Tarafsızlık zayıfların stratejisidir ve kesin yıkım getirir. Soderini onu dinlemedi ve Papa Floransa'nın kaypak tavrını cezalandırmak için İspanya'nın ordusunu Floransa'nın üzerine sürdü. Gelen ordu sıradan bir ordu değildi. Bunlar tersio sisteminde eğitilmiş İspanyol profesyonelleriydi. Her tersio, pikçiler, kılıçlar ve arkebüzcülerden oluşan karma bir birimdi. Bu askerler profesyoneldi. Ömürleri savaş meydanlarında geçmişti. 29 Ağustos 1512 İspanyol ordusu Floransa'nın kapısı olan Prato'ya saldırdı. Surlarda Machiavelli'nin gurur kaynağı olan milli ordu vardı. Ancak teoriyle gerçeklik burada acı bir şekilde çarpıştı. Machiavelli'nin köylü milisleri karşılarında İspanyol profesyonellerinin disiplinini görünce şoka girdiler. Vatan sevgisi teknik üstünlüğe yetmedi. Paniğe kapıldılar. Silahlarını atıp kaçtılar. Prato düştü. İspanyollar şehri katletti. 4000'den fazla sivil kılıçtan geçirildi. Machiavelli'nin ordusu doğru bir fikirdi ama yanlış bir ligdeydi. Motivasyon tek başına yetmez. Disiplin ve tecrübe motivasyondan daha belirleyicidir. Prato katliamı haberi Floransa'ya ulaşınca panik başladı. Dün yaşasın Cumhuriyet diyenler bugün Medici ailesi geri dönsün diye bağırmaya başladılar. Medici ailesi. Onlar kral değildi. Tarihin ilk global bankerleriydi. 14. yüzyılda Floransa'da başlayan Medici Bankası Avrupa'nın en büyük finans kurumu haline gelmişti. Krallara ve papalara borç veriyorlardı. Medici'ler siyaset biliminde gölge iktidar denen şeyin mucidiydi. Floransa kağıt üzerinde bir cumhuriyetti. Ama perde arkasında kimin seçileceğine Medici'lerin kredi musluğu karar verirdi. Medici'ler 1494'te kovulmuşlardı. Şimdi 1512'de İspanyol kılıçlarının gölgesinde geri dönüyorlardı. Soderini gece yarısı kaçtı. Cumhuriyet çöktü. Yeni rejim kurulduğunda ilk yapılan iş hafızayı silmektir. Machiavelli eski rejimin beyniydi. 7 Kasım 1512'de görevden alındı. 14 yıllık emeği bir günde silindi. Ama Medici'ler bununla yetinmedi. Birkaç ay sonra Machiavelli'nin adı acemice hazırlanmış bir darbe listesinde geçti. Bu ciddi bir delil değildi ama Medici'ler için yeterliydi. Machiavelli tutuklandı. Floransa'nın Barcello hapishanesinin zindanına atıldı. Burada dönemin standart sorgu yöntemiyle tanıştı.
strappado. Mahkumun elleri arkadan bağlanıyordu. Bir ip bileklerinden geçirilerek tavana bağlı bir makaraya takılıyordu. Cellat makara ipini çekerek mahkumu havaya kaldırıyordu. Sonra aniden ipi bırakıyordu. Vücut düşmeye başlıyor ama yere varmadan ip tekrar geriliyordu. Bu ani sarsıntı omuz eklemlerini yerinden çıkarıyor, kasları yırtıyordu. Machiavelli bu işleme tam 6 kez maruz kaldı. Omuzları çıktı. Machiavelli o karanlık zindanda Prens kitabının ruhunu oluşturan o nihai gerçeği anladı. Adalet masum olanı korumaz. Adalet sadece güçlünün dağıttığı bir lütuftur. Machiavelli'nin kurtuluşu ironik bir şekilde oldu. Medici ailesinden Kardinal Giovanni de Medici papa seçildi. 10. Leo adını aldı. Yeni papanın seçilmesi şerefine genel af ilan edildi. Machiavelli de bu aftan yararlandı. Zindandan çıktı ama artık eski Machiavelli değildi. Sakat, işsiz, parasız ve damgalıydı. Floransa'dan sürüldü. San Andrea köyündeki babadan kalma izbe çiftlik evine kapandı. Sürgündeki Machiavelli sefil bir hayat yaşıyordu. Gündüzleri ormana gidiyor, odun kesiyordu. Köy kahvesinde kasapla, değirmenciyle tavla oynuyordu. Ama akşam olunca her şey değişiyordu. Machiavelli dostu Francesco Vittori'ye yazdığı mektupta o dönemi anlattı. Her akşam güneş batınca eve dönüyordu. Üzerindeki çamurlu köylü kıyafetlerini çıkarıyor, eski sandıktan bürokrat olduğu günlerden kalan şık saray kıyafetlerini çıkarıp giyiyordu ve çalışma masasına sanki bir kralın huzuruna çıkar gibi oturuyordu. O masada sırf Medici ailesine beni geri alın demek için ama sonuçta insanlık tarihini değiştirecek olan kitabı yazmaya başladı. Machiavelli'nin attığı temel şuydu: birçok kişi dünyada hiç var olmamış hayali cumhuriyetler ve prenslikler uydurdu. Ama nasıl yaşandığıyla nasıl yaşanması gerektiği arasında o kadar büyük bir uçurum vardır ki olması gereken uğruna olanı terk eden korunmayı değil kendi yıkımını öğrenir. Bu cümle Batı düşüncesinde bir devrimdir. O güne kadar felsefeciler ideal devlet nasıl olmalı sorusunu sormuşlardı. Machiavelli dedi ki bunların hepsi masal. Gerçek dünyada devlet yok. Ben size olması gerekeni değil, olanı anlatacağım. Kitapta buna verita effettuale yani etkili gerçek diyordu. İşlerin kağıt üzerinde nasıl olduğundan öte gerçekte sahada nasıl çalıştığı. Burada tarihin en büyük yanlış anlaşılmalarından birini düzeltmek gerekiyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, insanlar Machiavelli'nin amaç aracı meşru kılar dediğini sanır. Machiavelli kitabının hiçbir satırında böyle bir cümle kurmamıştır. Bu ona atılan bir iftiradır. Machiavelli'nin yazdığı İtalyanca cümle şuydu: Si guarda al fine. Doğru çevirisi sonuca bakılır. Ama aradaki fark uçurum kadardır. Amaç aracı meşru kılar derseniz bu bir ahlak önermesidir. Eğer amacın iyiyse yaptığın kötülükler de iyidir demektir. Ama Machiavelli meşrulaştırmıyor. Bir tespit yapıyor. Sonuca bakılır derken kastettiği şey şudur: İnsanlar sizin niyetinize bakmaz. Sadece sonuca bakar. Eğer başardıysanız nasıl başardığınızı kimse sorgulamaz. Bu bir övgü değil, bir gözlemdir. Machiavelli Prens'te sadece siyaseti değil, insanlığın iyi ve kötü anlayışını da sorguladı. O dönemde ahlak demek, kilise kuralları demekti. İyi bir lider, iyi bir Hristiyan gibi olmalıydı. Merhametli, dürüst, yumuşak başlı. Ama Machiavelli sahaya baktığında iyi Hristiyan gibi davranan liderlerin hepsinin devrildiğini gördü. Hristiyan ahlakı bireyin kurtuluşu için tasarlanmıştı. Öteki yanağını çevir, düşmanını sev gibi ilkeler ruhlarını kurtarmak içindi. Ama devlet yönetimi ruh kurtarma işi değildi. Hayatta kalma işiydi. Machiavelli tarihte ilk kez siyasetin ahlakıyla bireyin ahlakını birbirinden ayırdı. Bir birey olarak merhametli, dürüst olabilirsiniz. Ama bir lider olarak bu ilkeler sizi ve devletinizi yok edebilir. Çünkü etrafınızdaki kurtlar sizin merhametinizi zayıflık olarak görür. Machiavelli'nin tavsiyesi şuydu: evinizde Hristiyan olun ama tahtta Romalı olun. Roma ahlakı neydi? Virtü. Bu kelime erkeklik, güç, yetenek, cesaret, kararlılık demekti. Ahlaki erdem değil, etkililik kapasitesiydi. Machiavelli ekonomiye de dokundu. Dönemin popüler görüşü şuydu: büyük lider eli açık olmalı, halka para saçmalıdır. Machiavelli buna karşı çıktı. Cömert olmak için parayı saçarsanız, para bitince halka yeni vergiler koyarsınız. Yeni vergiler koyarsanız halk sizden nefret eder. Cömertlikle başladığınız yol nefretle biter. Machiavelli'nin tavsiyesi ise cimri ol. Başta halk seni ayıplar ama zamanla onlardan ekstra vergi almadığını görürler ve saygı duyarlar. Halkın cebine dokunmayan lider uzun vadede en sevilen liderdir. Korku mu, sevgi mi?
Bu Prens kitabının en ünlü sorusudur. Machiavelli sorar, bir prens hem korkulan hem de sevilen olabilir mi? Cevabı ideal olarak evet, ama pratikte bu çok zordur. Ve eğer ikisinden birini seçmek zorunda kalırsanız korkulmayı seçin. Machiavelli'nin insan doğası tanımı şudur: İnsanlar nankördür, değişkendir, içten pazarlıklıdır, tehlikeden kaçar ve kâra düşkündür. Onlara iyilik yaptığın sürece seninledirler. Ama tehlike kapıya dayandığında hepsi arkasını dönüp kaçar. Sevgi çıkara bağlıdır. Fayda bittiğinde sevgi de biter. Korkuysa cezanın caydırıcılığına bağlıdır. Ceza tehdidi sürdüğü sürece itaat de sürer. Sevgi bir iplik gibidir. İnsanlar kendi çıkarları söz konusu olduğunda o ipliği koparırlar. Korku bir zincir gibidir. Kopması zordur. Ama kritik bir sınırı vardır. Korkul ama asla nefret edilme. Korku itaati üretir, nefret isyan üretir. İnsanlar ne zaman nefret eder? Machiavelli'nin cevabı şudur: vatandaşlarının malına ve kadınlarına dokunma. İnsanlar siyasi baskıya zamanla alışır ama ekonomik saldırıya asla alışmaz. Machiavelli şu tespiti yapar: İnsanlar babalarının öldürülmesini miraslarından mahrum kalmaya kıyasla daha çabuk unuturlar. Kan dökebilirsin ama yağma yapamazsın. Mülkiyet iktidarın sigortasıdır. Machiavelli itibar yaratmanın önemini de vurguladı. Bir prens sadece güçlü olmak zorunda değildir. Güçlü görünmek de zorundadır. Çünkü insanlar lideri uzaktan tanırlar ve gördüklerine inanırlar. Machiavelli'nin tavsiyesi ise büyük işler yap, dikkat çekici kararlar al. Dini törenlerde öne çık, adaletli görün, dikkat edin. Ol demiyor, görün diyor. Çünkü prens gerçekten dindar olmak zorunda değildir. Ama öyle görünmek zorundadır. Halk liderin gerçekten ne olduğunu bilmez. Sadece görüntüye bakabilir. Sürgündeki Machiavelli komedi de yazdı. La Mandragola yani Adam Otu, İtalyan edebiyatının en ünlü komedi oyunlarından biridir. Oyundaki herkes ahlaksızdır. Aşık genç yalan söyler. Rahip rüşvet karşılığında dini manipüle eder. Koca aptal olduğu için kandırılır. Machiavelli bu oyunda şunu aykırıyordu: sadece prensler değil, toplumun kendisi de çürümüştür. Siz neyseniz sizi yönetenler de odur. Genelde Machiavelli'yi sadece Prens kitabıyla tanırız. Onu bir diktatörlük kılavuzu yazarı olarak biliriz. Bu eksik bir resimdir. Sürgündeki Machiavelli 1515'ten sonra Floransa'ya gizlice girmeye başladı. Rucellai bahçeleri denilen yerde gençlere gizli siyaset dersleri verdi. Burada prensi değil, asıl başyapıtı olan Discorsi sopra la prima decadi Tito Livio kitabını anlattı. Roma tarihçisi Titus Livius'un yazdığı Roma tarihinin bir analizidir bu. Burada Machiavelli maskesini düşürdü. O aslında koyu bir cumhuriyetçiydi. Gençlere şunu anlattı: prens, yani tek adam yönetimi devleti kurmak veya krizden kurtarmak için bir olağanüstü hal ilacıdır. Ama devletin uzun süre yaşaması için cumhuriyet şarttır. Diktatörlük bir ilaçtır. Dozunda alınırsa iyileştirir, sürekli alınırsa zehirler. Machiavelli dinin rolünü de tartıştı. Ona göre din siyasette kitleleri yönetmek için bir araçtır. Latince'de instrumentum regni yani iktidar aracı. Roma'nın efsanevi kralı Numa Pompilius'u anlattı. Numa, vahşi Roma halkını yeni yasalara uydurmak istiyordu. Bir yalan uydurdu: ben geceleri ormana gidiyorum, orada bir su perisiyle buluşuyorum. Bu yasalar tanrıların emirleri dedi. Halk inandı. Çünkü Numa'ya itiraz edebilirlerdi ama tanrılara itiraz edemezlerdi. Burada da Machiavelli'nin tavsiyesi şu: dindar görün, dini törenlere en önde katıl ama dinin kurallarıyla elini kolunu bağlama. Dini halkı bir arada tutan bir çimento olarak kullan. 1520 yılında Medici ailesi Machiavelli'yi kısmen affetti. Ona Floransa'nın resmi tarihini yazma görevini verdiler. Machiavelli yıllar sonra tekrar saray koridorlarındaydı. Ama gördüğü tablo onu endişelendirdi. Floransa'yı ve Vatikan'ı yöneten Medici liderleri etraflarını bir yankı odasıyla örmüşlerdi. Sadece duymak istediklerini söyleyen dal kavuklarla çevriliydiler. Özellikle Kardinal Giulio de Medici, ki daha sonra Papa 7. Clement olacaktı, yaklaşan tehlikeleri görmüyordu. Machiavelli Prens kitabında şöyle yazmıştı: dünyada 3 tür zeka vardır. Birincisi her şeyi kendiliğinden anlayan, ikincisi başkası anlattığında doğruyu anlayan, üçüncüsü ne kendisi anlayan ne de başkasını dinleyen.
dinleyen. Üçüncü tür devleti batırır. Medici'ler üçüncü kategoriye kayıyorlardı. Uyarı yapanları sen çok karamsarsın diye dışlıyorlardı. Machiavelli'nin çözümü şuydu. Prens seçilmiş bir akiller konseyi kurmalıdır. Bana gerçeği ne kadar sert söylerseniz sizi o kadar ödüllendiririm. Ama yalan söylerseniz kellenizi alırım. Medici'ler bunu yapmadı. 1527 yılında Machiavelli'nin uyardığı felaket gerçekleşti. Roma Cermen İmparatoru Schalke'nin ordusu İtalya'ya girdi. Büyük bölümü Alman paralı askerlerinden oluşuyordu. Çoğu protestandı ve papayı deccal olarak görüyorlardı. Aylardır maaşlarını alamamışlardı. Aç, öfkeli ve yağmaya susuzlardı. 6 Mayıs 1527 sabahı bu ordu Roma kapılarına dayandı. Surları birkaç saatte aştılar. Papa 7. Clement son anda Castel Sant'Anselo'ya kaçarak canını kurtardı. Ama şehir savunmasız kaldı. Tarihçiler o günü Sacco di Roma yani Roma'nın yağmalanması olarak anar. Bir hafta boyunca Roma cehenneme döndü. Binlerce sivil kılıçtan geçirildi. Kiliseler yağmalandı. Rönesans'ın paha biçilemez sanat eserleri parçalandı. Batı medeniyetinin kalbi Machiavelli'nin öngördüğü hazırsızlık yüzünden bir günde karanlığa gömüldü. Machiavelli, dostu Francesco Guicciardini'ye yazdığı mektupta şöyle dedi. Ruhumu seviyorum ama vatanımı ruhumdan çok seviyorum. Roma'nın yağmalanması haberi Floransa'ya ulaştığında halk ayaklandı. Medici'leri kovdular ve Cumhuriyeti yeniden ilan ettiler. Bu haber Machiavelli'de son bir umut ışığı yaktı. Yine benim zamanım geldi diye düşündü. Beni tekrar genel sekreter yaparlar. Yaşlı ve yorgun bedenini sürükleyerek Büyük Konsey'e gitti. Genel sekreterlik için aday oldu. Ama halkın hafızası acımasızdı. Konseydeki yeni nesil genç cumhuriyetçiler onu farklı görüyordu. Onlar için Machiavelli yıllardır Medici ailesine yaranmaya çalışan, onlara tiranlık dersi veren yaşlı bir adamdı. Oylama yapıldı. Machiavelli ezici bir farkla kaybetti. Kendi yetiştirdiği gençler bile ona oy vermedi. Kendi yazdığı kitap kendi kariyerini ve itibarını bitirmişti. Bu son darbeden sadece haftalar sonra 21 Haziran 1527'de Machiavelli şiddetli mide sancıları içinde öldü. Santa Croce Kilisesi'nde sessizce gömüldü. Prens kitabı nasıl bitiyordu? Herkesin sandığı gibi insanları ezin diyerek mi? Hayır. Kitabın son bölümü önceki 25 bölümün soğuk tonunu tamamen tersine çevirir. Machiavelli o soğuk analizci maskesini çıkarır. Ateşli bir vatansever olarak ortaya çıkar. Bölümün başlığı İtalya'yı barbarların elinden kurtarmak için çağrı. İtalya lidersiz, hukuksuz, ezilmiş, parçalanmış durumda. Bu barbarları buradan atacak, bizi birleştirecek bir lider yok mu? Machiavelli o şeytani kuralları parçalanmış ülkesini birleştirecek güçlü bir devlet yaratmak için yazmıştı. Gerekirse ruhunu cehenneme at ama vatanını kurtar demişti. Machiavelli öldükten 5 yıl sonra 1532'de Prens kitabı basıldı. Katolik Kilisesi kitabı yasaklı kitaplar listesine aldı. Machiavelli şeytanın elçisi ilan edildi ama yasak cazibeyi arttırdı. İngiltere Kralı 8. Henry, Fransa Kralı 4. Henry, Napolyon, halkın önünde Machiavelli'ye lanet okudu. Ama hepsi gizlice kitabı başuçlarında tuttu. Çünkü Machiavelli iktidarın kullanma kılavuzunu yazmıştı. 500 yıl sonra bugün neden hala bu Floransalı memuru konuşuyoruz? Çünkü Machiavelli yalan söylemedi. Bize olması gereken hayal dünyasını değil, olan dünyanın kirli, kanlı çarklarını gösterdi. Machiavelli bir şeytan değildi. O sadece bir aynaydı ve biz ona kızıyoruz. Çünkü aynaya baktığımızda gördüğümüz o çıkarcı, korkak, güç aşığı surattan korkuyoruz. Zihin Mimarları serimizin bir başka bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.